Saygıdeğer izleyicilerimiz, Almanya'da çok büyük bir kavganın fitili ateşlenmiş vaziyette. Almanya daimi aşı komisyonuyla hükümet birbirine girdi. Peki neden? 12 yaşın üzerindeki tüm çocukların aşılanması gerektiğini Federal Sağlık Bakanı açıkladı. Ama daimi aşı komisyonu buna onay vermedi. Yani hükümet sürü bağışıklığı kazanabilmek için mutlak surette 12 yaşın üzerindeki herkesin, çocukların da aşılanmasını istiyor ama maalesef ve maalesef bilim insanlarının açıklamasını, yani bu doğru bir yaklaşım olmayacaktır, yanlış bir politika, yanlış bir uygulama açıklamasını hükümet göz ardı ediyor. Bakalım haberin detayları neler? Avrupa İlaç Ajansı EMA onay verse de Almanya'daki STIKO yani Daimi Aşı Komisyonu bu konuda verilerin yetersizliğinden dolayı 12 yaş üstü çocuklara korona aşısı yapılması yönünde tavsiyede bulunmamıştı. STIKO, Alman Sağlık Bakanları Konferansı'nda çıkan tavsiye kararını Alman Sağlık Bakanları Konferansı'nda çıkan tavsiye kararına rağmen görüşünü değiştirmediğini açıkladı. STIKO Başkanı çocuk ve gençlerin aşılanmasının sürü bağışıklığına katkısı olmayacağını belirtti. Başkan, uluslararası çalışmalardan elde edilen aynı verilere dayanarak diğer ülkelerde farklı kararların alınmasının şaşırtıcı olmaması gerektiğini ifade etti. Kısacası şunu söylüyor başkan. Diyor ki 12 yaşın üzerindeki çocuklara biz aşı yaparsak sizin hedeflemiş olduğunuz sürü bağışıklığıyla ilgili hiçbir adım atılmayacaktır diyor. Yani açıklanan bu. Ama Almanya Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn şunu söylüyor. Diyor ki hayır diyor, biz aşılayacağız diyor. Devam ediyor. Kurumun başkanı verilerin ve sonuçların değerlendirilirken ülkelerin şartlarına ve ön koşullarına bağlantılı olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. ABD örneğini veren başkan, ABD'de çok sayıda gencin aşılanmış olmasını, bu yaş grubundaki yetersiz beslenme, obezite ve diyabetin yüksek oranda olmasına bağlı olduğunu ifade etti. Bilindiği gibi Amerika Birleşik Devletleri 12 yaş üstü çocukların ve gençlerin aşılanmasına başlamıştı. Virolog olan aynı zamanda kurum başkanı Mertens, çocuklara aşı yapılmasına konsantre olunacağına, başka stratejiler üzerinde düşünülmesi gerektiğini vurguladı. Öte yandan Alman Ev Doktorları Birliği Sağlık Bakanlarının kararını eleştirdi. Birlik Başkanı şunu söyledi. Daimi Aşı Komisyonu'nun yetkisini göz ardı eden bu karar aşı kampanyasına yardımcı olmaktan ziyade büyük bir belirsizliğe yol açabilir diyor. Saygıdeğer izleyicilerimiz, Almanya'daki durum şu. Halkın sadece %53'ü 2 doz aşı olmuş vaziyette. Sadece %53. Yani davetiye gönderilen, gelin aşı olun denilen. Şimdi bu kadar düşük bir rakam, bana göre düşük bir rakam, böylesine büyük bir salgında insanlar sadece %52'i yani nüfusun yarısı gidip aşı oluyor, geriye kalan kısmı ise gitmiyor. Bu düşünülmeli, bu bir. İkincisi, bilim insanlarının olduğu bir komisyon diyor ki 12 yaşın üzerinde insanların aşı olması sürü bağışıklığını getirmeyecektir diyor. Ama diğer taraftan Federal Sağlık Bakanı diyor ki hayır diyor, biz 12 yaşın üzerindeki çocukların hepsini aşılayacağız diyor. Şimdi neden aşı olmuyorlar? Birkaç soru sorayım size. Ben bilim insanı değilim. Sıradan bir insanım ben. Sadece gazeteciyim, bu kadar. Ama bir gazeteci olarak sanıyorum soru sorma hakkım var. Soru şu. Bu aşılar insanlarda tam anlamıyla bir güven oluşturdu mu? İnsanların sadece %53'ünün aşı olmaya gitmesi aşılarla ilgili bir güven sorunu olduğunun göstergesi mi? Yine bizi izleyen çok sayıda vatandaşımız soruyor. Diyor ki bundan 10 yıl sonra, 5 yıl sonra bu aşılarla ilgili olarak bir yan etki ortaya çıkabilir mi? Bilim insanlarının, Almanya Federal Sağlık Bakanı'nın önce bu sorulara cevap vermesi gerekiyor. Yani
12 yaşın üzerindeki çocukları aşılamaya çalışmak yerine mevcuttaki rakamı nasıl yükseltebiliriz? Yani aşılama oranını nasıl yükseltebiliriz? Bunun üzerinde çalışmalarının daha doğru bir adım olacağını ben de tıpkı Alman Ev Doktorları Birliği'nin başkanı gibi düşünüyorum. Diyor ki başkan, daimi aşı komisyonunun yetkisi göz ardı edilmiştir. Aşı kampanyasına yardımcı olmaktan uzak bir yaklaşımdır diyor. Almanya'da aşı var. Ülke nüfusunun 4 katı kadar aşı var. Yakında 1 milyar doz aşı olacak ülkede. Yani aşı sorunu yok. Tamam, anladık bunu. Ama insanlar aşı olmuyor. Aşı merkezleri bu nedenle pek çoğu kapatıldı, kapatılmaya devam ediyor. Bugüne kadar devlet aşılamaya yaklaşık 4 milyar euro para harcadı. Aşılara, aşılamaya. İşte merkezler açıldığı, eczanelere vesaire yapılan ödeme yaklaşık 4 milyar euro. 3,7 milyar euro. Net rakam bu. Şimdi hal böyleyken Almanya'da aşılamayla ilgili zorunluluk olmamasına rağmen bir dayatma durumu söz konusu. Hükümet diyor ki bakın önümüzdeki günlerde şu denilecek. Şuraya giremezsin. Şunu yapamazsın. Göreceksiniz izin dönüşlerinde, özellikle tatil dönüşlerinde bunların hepsi teker teker hayata geçecek. Çünkü vaka sayısı artmaya devam ediyor. Önümüzdeki günlerde artacak. Geçtiğimiz günlerde bakın değerli izleyicilerimiz, Almanya Başbakanlık sözcüsü şunu söyledi. Eğer rakamlar bu şekilde giderse Eylül ayının sonunda günlük vaka sayısı Almanya'da 100.000 olmasını bekliyoruz diyor. Hastaneler dolacak dedi. Vaka sayısı artacak. İnsanlar çalışamayacak. İş yerlerinin pek çoğu yine kapanacak. Restoranların bir kısmı kapanacak vesaire gibi şeyler söyledi. Şimdi burada ortada bu aşılamayla ilgili, yönetimiyle ilgili ciddi bir başarısızlık durumu söz konusu. Halkın sadece %53'ü eğer aşı olmaya gittiyse, geriye kalan kısmı aşılanmadıysa önce hükümetin bunu düşünmesi gerekir. Yoksa 12 yaşın üzerindeki çocukları aşılayacaksın. Aşı olacak. Bilim insanları diyor ki bununla ilgili veri olmamasına rağmen siz neden böyle bir şeyin peşine düşüyorsunuz diyor. Bir dayatma yapıyorsunuz diyor. Bunu ben söylemiyorum. Bilim insanları söylüyor Almanya'daki. Çünkü diyor ki 12 yaşın üzerindekileri aşılarsak sürü bağışıklığının olacağına dair bir bilimsel çalışma yok. Benzer uygulamayı Amerika Birleşik Devletleri yaptı, sonuç alamadı diyorlar. Yorum değil arkadaşlar bunlar. Bunların kendi bilimsel çalışmalarını açıklıyorlar. Şimdi değerli izleyicilerimiz, bu konuyla ilgili tartışmalar hiçbir zaman bitmeyecek. Çünkü asıl cevap arayan soru şu. Bakın arkadaşlar, tek soru var. İleride bu aşıların herhangi bir beklenmeyen durumu ortaya çıkacak mı diye soruyor vatandaş bize. Bunun cevabını bilim insanları ve hükümet vermeli. 5 yıl sonrasını anlatmalı. Aşıyı bulan Profesör Doktor Uğur Şahin ve Sayın Doktor Özlem Türeci eşi BioNTech'in sahiplerinden dediler ki 6 ay sonra vücut antikor üretme seviyesini düşüyor dedi. Yani aşının etkisi azalıyor dedi. Yeni bir aşı olacaksınız dedi. 3. doz 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ölene kadar 6 ayda bir. Yani 5 yılın içerisinde 10 tane aşı olacaksın. 10 yılın içerisinde 20 tane aşı olacaksın diyor. Hesaplama bu. Ama bu açıklamalar belli ki dünyanın pek çok yerindeki insanları maalesef tatmin edebilmiş değil. Vatandaş diyor ki mezara kadar aşı mı olacağız? Bizi aşı bağımlısı mı yapacaklar? Bizi aşı manyağı mı yapacaklar? Ben videolarımızın altında görüyorum. Bu tür yorumları yapıyor vatandaş. Hal böyleyken kalkıp 12 yaşın üzerindeki çocukların aşı olmasının yolunu açmak, bana soracak olursanız, mevcut tabloyu değiştirmeyecek. Çünkü anne baba aşı olmaya gitmemiş, kendi çocuğunu ne diyecek? Git aşı mı ol diyecek. %53. Eğer siz aşı olmadıysanız gidip çocuğunuza aşı yaptırır mısınız? Aşı olmayla ilgili, çocukların aşı olmalarıyla ilgili kararı ebeveynleri, anneleri, babaları verecek. Anne baba aşı olmamış, rakamlar %53'te. Ne yapacaklar? Çocukların hepsi hadi gidin siz aşı olun.
Bir bakalım size bir şey oluyor mu olmuyor mu, ona göre belki biz de oluruz mu diyecekler. Hangi anne baba kendisine aşı yaptırmamış olan anne baba çocuğuna aşı yaptırır? Bu kadar basit bir mantık. Almanya'da davet gönderilenlerin %50'si aşı olmaya gitmemiş. Sen 12 yaşın üzerindeki çocuklara aşılama yolunu açarak bu rakamı arttırmayı düşünüyorsun. Bana göre doğru bir yöntem değil. Önce aşı ile ilgili insanların kafasındaki soru işaretlerinin giderilmesi gerekiyor. Açık bir şekilde ortada. Eskiden birkaç ay önce, diyorum 5-6 ay önce aşı yoktu. Şimdi aşı var. Şu anda Almanya'da ülke nüfusunun 4 katı kadar aşı var. Ona rağmen aşı merkezleri kapatılıyor, giden yok. Bakalım önümüzdeki günlerde neler olacak? Bu kararın ben izin dönüşü, tatil dönüşü hayata geçeceğini düşünüyorum. 12 yaşın üzerindeki çocukların aşılanma konusu göreceksiniz önümüzdeki günlerde hayata geçecek. Merkel gidiyor Eylül ayının sonunda. Yerine çok büyük bir ihtimalle Laschet geliyor. Bu aşı politikası değişecek mi Almanya'da? Hayır, değişmeyecek. Çünkü hepsi aynı. Almanya sistem ülkesi. Hadi ben bunu değiştiriyorum, bunu beğenmedim falan yok arkadaşlar. Yani neler değişecek diye soruyorum size. Bana soracak olursanız benim öngörüm şu: Almanya'da hiçbir şey değişmeyecek. Aynı tas, aynı hamam devam edecek. Merkel 15 yıl boyunca ne yaptıysa Laschet de onları devam ettirecek. Allah ömrü verirse hepimiz göreceğiz. Sözün özü, 12 yaşın üzerindeki çocuklarla ilgili alınan bu karar aşılamayı bana göre etkilemeyecek. Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz? Çok merak ediyorum. Siz çocuklarınıza ya da çevrenizde bulunan çocukların aşı olmaya gidip gitmeyeceği konusunda fikirleriniz neler? Bunu yayınımızın altına, videomuzun altına yazarsanız çok memnun olurum. Bakalım Almanya'da önümüzdeki günlerde daha neler olacak?